Selamlar herkese. Bugün sizi çok uzaklara, öyle böyle değil, tam 12 milyar yıl öncesine götüreceğim. Hayal edin, evren henüz çocukluk döneminde ama ortalıkta tam anlamıyla canavar galaksiler cirit atıyor. Bizim Samanyolu onların yanında gerçekten çok masum kalıyor. Neden mi? Çünkü bu devler bizim galaksimizin yıldız üretim hızını resmen komik duruma düşürecek kadar devasa bir tempoyla yıldız basıyor. Adeta birer yıldız fabrikası gibi çalışıyorlar. Bilim insanları bu devlerin bugünün o meşhur dev eliptik galaksilerinin ataları olduğunu düşünüyor. Yani aslında çok kadim bir soydan bahsediyoruz. Ama ortada çok can sıkıcı bir sorun vardı. Bu galaksiler nasıl oldu da o kadar tozun toprağın içinde bu kadar vahşi bir şekilde büyümeyi başardı? Yani bu işin motoru neydi? İşte bu soru yıllardır cevapsız kalmıştı. Neyse ki Japonya'daki Ulusal Astronomi Gözlemevi'nden Ryota Ikeda ve ekibi sonunda bu işin peşini bırakmadı. Ve galiba bu kozmik gizemi çözmeyi de başardılar. Ama spoiler vereyim, tek bir cevap yokmuş. İşler sandığımızdan çok daha karışıkmış. Hazırsanız bu devlerin doğum odalarına, yani toz bulutlarının derinliklerine dalıyoruz. Peki, milyarlarca ışık yılı uzaktaki, üstelik tozun toprağın içine gömülmüş bu galaksileri nasıl bu kadar net görebildik? İşte burada devreye astronominin rüya takımı giriyor. Japonya Ulusal Astronomi Gözlemevi'nden Ryota Ikeda ve ekibi yanlarına ALMA ve James Webb Uzay Teleskobu'nu alarak Sextans takım yıldızındaki 3 canavar galaksiye odaklanmışlar. Şimdi bu iki teleskobun olayı çok farklı. ALMA dediğimiz dev, o kapkara toz perdelerin arkasına saklanmış, şu an harıl harıl devam eden yıldız oluşumlarını şak diye yakalıyor. James Webb ise zaten oluşmuş, yani orada hali hazırda takılan yıldızların haritasını çıkarıyor. Bilim insanları ne yapmış biliyor musunuz? Bu iki farklı görüntüyü tam olarak aynı çözünürlükte, yani 0.06 arc saniye netlikte birbiriyle karşılaştırmışlar. 0.06 arc saniye ne demek biliyor musunuz? Bu, insan gözünün görme yeteneğinden tam 1000 kat daha keskin bir görüş demek. Yani milyarlarca ışık yılı uzaktaki bir galakside sadece birkaç bin ışık yılı genişliğindeki detayları seçebiliyoruz. Adeta imkansızı zorluyoruz yani. İşte bu teknoloji sayesinde yıldızların eskiden nerede oluştuğuyla şu an nerede oluştuğunu kıyaslama şansları oldu. Ve bu iki görüntüyü üst üste koyduklarında karşımıza tek bir tip değil, 3 farklı mimari çıkmış. Yani her galaksinin aslında bambaşka bir büyüme hikayesi varmış. Gelelim ilk canavarımıza, Aztek 1. Bu galaksi tam bir kaosun ortasında büyümüş diyebiliriz. Şimdi elimizdeki verilere bakınca çok ilginç bir durum var. ALMA ile baktığımızda galaksinin her yerinde yeni yıldızların harıl harıl oluştuğunu görüyoruz. Ama James Webb ile eski yıldızların nerede olduğuna baktığımızda hepsinin tam merkezde çok sıkı bir şekilde toplandığını fark ediyoruz. Bilim insanları bu manzarayı gördüğünde hemen şunu anlamış. Bu galaksi geçmişte çok büyük bir kozmik trafik kazası yaşamış. Yani iki tane devasa galaksi kafa kafaya çarpışmış. Bu şiddetli çarpışma galaksilerdeki bütün gazı huni gibi merkeze akıtmış. İşte bu gaz yığılması da merkezde inanılmaz yoğun bir yıldız patlamasına neden olurken çarpışmanın etkisiyle diğer malzemeler de her tarafa saçılmış. Kısacası Aztek 1 örneğinde büyümeyi tetikleyen asıl kıvılcım o meşhur galaktik birleşmelerin vahşeti olmuş diyebiliriz. Hemen ikinci durağımız olan Aztek 4'e geçelim. Buradaki durum az önce konuştuğumuz Aztek 1'den gerçekten çok farklı. Hani bazı insanlar vardır, kendi başlarına çalışmayı severler, kimseden yardım istemezler ya. İşte Aztek 4 tam olarak öyle bir galaksi. Bilim insanları bu galaksiyi ALMA ile incelediklerinde karşımıza çok zarif, adeta bir sanat eseri gibi görünen spiral kollar çıkıyor. Ve tahmin edin ne oluyor? Bu kolların her biri harıl harıl yeni yıldızlar doğuran birer üretim bandı gibi çalışıyor. Ancak işin ilginç tarafı şu, James Webb ile galaksinin hali hazırda var olan eski yıldızlarına baktığımızda o muazzam spiral kollardan eser yok.
Eski yıldızlar sanki çok sakin bir gölmüş gibi pürüzsüz bir disk şeklinde dağılmış durumda. Yani yeni yıldızlar spiral kollar oluştururken eskiler hiçbir şey olmamış gibi yayılmaya devam ediyor. Peki bu bize neyi kanıtlıyor? Burada dışarıdan gelip çarpan, galaksiyi sarsan bir tetikleyici yok. Aztek 4, tamamen kendi iç dünyasındaki o yer çekimsel dengesizlikler yüzünden, yani kendi ağırlığı altında spontane bir şekilde yıldız üretmeye başlamış. Yani özetle, Aztek 4 dışarıdan bir destek almadan tamamen kendi iç dünyasındaki karmaşayı bir büyüme fırsatına çevirmiş diyebiliriz. Geldik üçüncü ve son örneğimize. Aztek 8. Bak, bu galaksinin hikayesi tam bir ara öğün tadında. Şimdi ALMA görüntülerine bakıyoruz ve ne görüyoruz? Yıldız oluşumu galaksinin tam göbeğinde küçücük bir alana sıkışmış durumda. Ama James Webb'le eski yıldızlara baktığımızda işler tamamen değişiyor. Eski yıldızlar çok daha geniş bir alana yayılmış ve aralarda devasa yıldız kümeleri serpiştirilmiş halde duruyor. Peki bu manzara bize ne anlatıyor? Bilim insanları diyor ki burada Aztek 1'deki gibi her şeyi yıkan o devasa kafa kafaya çarpışmalardan biri yaşanmamış. Onun yerine bizim dev galaksi yanındaki çok daha küçük bir galaksiyi yutmuş. Bu küçük arkadaşımız yutulurken yanındaki bütün taze gazı bizim dev galaksinin tam merkezine adeta bir paket servis gibi teslim etmiş. İşte o taze gaz merkeze ulaşınca oradaki yıldız oluşumunu bir anda alevlendirmiş. Ama bu olay galaksinin genel yapısını bozacak kadar büyük bir yıkım yaratmamış. Yani Aztek 8 düzenini bozmadan dışarıdan aldığı bu küçük atıştırmalıkla büyümesini sürdürmüş diyebiliriz. Anlayacağınız, evrende devleşmenin yolu sadece büyük kavgalardan geçmiyor. Bazen doğru zamanda doğru kaynağı bulmakta yetiyor. Evet arkadaşlar, aslında bu 3 farklı galaksi hikayesi bize çok büyük bir gerçeği fısıldıyor. Eskiden bilim dünyasında bu canavar galaksilerin hepsinin tek bir kalıptan çıktığı, yani hepsinin aynı yöntemle büyüdüğü sanılıyordu. Ama Ryota Ikeda ve ekibi bu çalışmayla o eski ezberi tamamen bozdu. Artık biliyoruz ki erken evrende hızlı büyümenin tek bir yolu yok. Her galaksi kendi macerasını farklı yollardan yaşıyor. Kimisi kafa kafaya çarpışıyor, kimisi kendi içinde dengesini kaybediyor, kimisi de yanındaki küçük komşularıyla besleniyor. Unutmayın, bu tozlu ve gürültülü süreçlerden geçen galaksiler aslında bugün teleskoplarımızla izlediğimiz o devasa eliptik galaksilerin kadim ataları. Yani evrenin bugünkü halini anlamak için bu canavarların tozlu sırlarını çözmek zorundayız. Peki şimdi ne olacak? Japon ekip burada durmaya niyetli değil. Şimdi çok daha fazla galaksi üzerinde çalışıp bu çeşitliliğin ne kadar yaygın olduğunu istatistiksel olarak kanıtlamak istiyorlar. Hatta en heyecan verici kısım şu: bu büyüme mekanizmalarının bizim canımız ciğerimiz Samanyolu'nun oluşumu hakkında bize neler öğretebileceğini de araştıracaklar. Kim bilir, belki de kendi evimizin yani Samanyolu'nun hikayesi de milyarlarca yıl önce bu dev canavarlardan birinin yaşadığı benzer bir kaosla başlamıştır. Umarım bu kozmik yolculuk hoşunuza gitmiştir ve evrenin o ilk zamanlarındaki karmaşaya dair kafanızda bir resim oluşmuştur. Başka bir videoda evrenin başka bir köşesinde tekrar görüşmek üzere.